Merhaba sevgili hanımlar, Canım Anne YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomda güzel bir çalışmamız olacak. Bir ön hazırlık yaptım. Birbirinin aynı olan motifleri bu şekilde ördüm. Son bir tanesini birlikte örmek üzere ayırdım. Hemen şöyle motifimizin başlangıcına geçelim. Öncelikle beyaz ip kullanacağım. Orta kısımda. Altı tane zincir çekip ilk zincire batıyorum ve çıkarttığım ilmeği tığımdaki ilmekten geçiriyorum. Ardından 3 zincir çekip yanına 2 tane daha üçlü trabzan yaparak ilk kısmını tamamlıyorum. Ardından 3 zincir, tekrar 3 tane trabzan. Yine 3 zincir, 3 trabzan daha. Sonuncu kez trabzanlarımızı yapalım. 4 tane, pardon 3 tane ve 3 zincir çekip başlangıç trabzanımıza batarak ilmeği hemen şuradan çıkarıyorum. Tığımdaki ilmekten geçirdim. Şöyle sıkıca bir zincirden sonra ipimi koparıyorum. Şimdi pembe ipime geçeceğim. Şu başlangıçtaki ipim, ilmeklerin arasında yürütmüştüm bunu. Şöyle kalan kısmını da hemen keseyim. Şimdi buradaki ipi de yine trabzanların altında saklayacağım. Ve daha sonra direkt keserek kolayca bir işlem yapmış olacağım. Şöyle bir başlangıç ilmeğiyle herhangi bir boşluktan trabzanımızı yaparak başlayalım. 3 trabzan, 3 zincir, aynı noktaya 3 trabzan daha. Üç zincir, bir diğer boşluğa geçiyorum. Bakın burada şu ipi şöyle tutuyorum. Aynı zamanda arada kalıyor, saklanmış oluyor. 3 zincir, aynı noktaya 3 trabzan daha. Şimdi bu ipi bakın şuradan kesiyorum ve tamamdır. 3 zincir, köşe kısmına geldim. 3 trabzandan sonra tekrar 3 zincir çekiyorum ve tekrar yanına 3 tane trabzan yapıyorum. Bu arada bütün trabzanlarımız üçlü trabzan. Son olarak son köşemizde de aynı işlemi uygulayalım. Tam kareyi elde etmek için son kez 3 zincir ve ilk trabzanımızın tepesine battıktan sonra şöyle ilmeğimizi kaydırıp sıkıca bir zincirden sonra ipimizi kesiyoruz. Şimdi görüntümüz bu şekilde. Tekrar beyaz ipime geçiyorum. Aynen alt sırada yaptığım gibi burada da 3 tane trabzanla köşe noktasından başlayacağım. Ardından 3 zincir, tekrar 3 tane trabzan. Şimdi burada zincirimden sonra
Bakın şu orta kısımdaki boşluğa geldim. İpleri şöyle sağ tarafa doğru çekiyorum. Şimdi buraya da 3 tane trabzan oluşturalım. Üç zincir, köşe kısmına geldim. Köşede de yine alt sıralarda yaptığımız gibi 2 kez ard arda arasında 3 zincir olan 3 tane trabzan. Bakın orta kısımlarda şöyle 3 tane trabzanım var. Köşeler yine alt sıralarda yaptığım gibi. Bu sırayı bu şekilde tamamlayalım. Beyaz kısmı bitirdikten sonra tekrar pembeye geçtim. Şu kısımdan başladım. Bakın daha sonra köşeye geldim. İlk 3 tane olan trabzanımı yaptıktan sonra şöyle 2 bir zincir çekiyorum. Normal şartlarda ilk motifimi yaparken hiç ekleme olmadığı için dümdüz bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi son motifimi yaptığım için 3 taraftan eklemem gerekiyor. 3 köşesinden. Şöyle köşeden tığımı geçirdim. İlmeğimi geçirdim. Sonra 2 zincir çekip 3 tane trabzan yapıyorum. Şimdi 2 zincir çekelim. Şu yandaki boşluktan geçiriyorum. Ekleme işleminden sonra tekrar zincir çekip yine trabzanlarımı yapıyorum. Bu şekilde yapacağım eklemeyi. Köşe kısmına geldim. Şimdi burada ilk 3 trabzanımızı yapıyoruz. Ardından zincir ve tam köşe kısmından eklememizi yapalım. Ve kalan kısmı da aynı şekilde ekleyelim. Trabzanlarımızı yapıyoruz. Zincirimizi çekerken şuradan geçiriyoruz tığımızı ve ilmeğimizi buradan geçirdikten sonra tekrar zincir çekip trabzan yapmaya devam ediyoruz. Şimdi bu kısmının tamamını ekleyelim. Daha sonrasını yine birlikte örelim. Ekleme işlemini tamamladıktan sonra şöyle bir kenar yaptım. Bakın. Hemen nasıl yaptığımı anlatacağım. 4 tarafına da aynı şekilde örerek tamamladım. Şimdi tam köşe noktasına 5 tane trabzan yapıyoruz. 4 köşe içinde geçerli bu. 4 ve 5. Şimdi bakın burada 3 tane trabzanımız var. Şöyle göstereyim hemen. 1, 2, 3. Bakın batılacak yerleri belli. Şöyle delik bir vaziyette 1, 2, 3. Şimdi bunun ilkini eliyoruz. İkinciye ve üçüncüye trabzan yapıyoruz. Daha sonra boşluklara ikişer tane ve trabzanlı kısımların ilkini eliyoruz. 2 ve üçüncüye. Yani 2 tane boşlukta, 2 tane de trabzanlı kısımda trabzanımız oluyor. Burada ipinizin kalınlığı çok büyük etken. Deneme yanılma yapabilirsiniz. Bu şekilde en düzgün hali diyebilirim. Mesela buralara 3'er tane yaptığımda, her trabzanın üzerine bir trabzan yaptığımda çok geniş oldu. Bu yüzden 2-2 yaparak devam ettim. 2 tane boşluğa, 2 tane trabzanların üzerine.
Şimdi iki motifin birleşme noktası, bakın şurada iki tane yuva var. Burada iki tane sağdaki motifin boşluğuna, iki tane de soldaki motifin boşluğuna trabzan yapıyorum. Tüm birleşme noktalarında hep bu şekilde yaptım. Hemen şöyle bakın. Şurada bir birleşme noktası var. İki tane sağ, iki tane sol. Hep bu şekilde yaptım. Şimdi burada tamamlayacağız bu kısmı. Buradan alt tarafa geçeceğiz. Ama ben video dışında kol kısmını da hazırladım. Hemen alt kısmından sonra oraya da geçelim. Şimdi bakın son trabzanlı kısımdayız. Başlangıçta şuraya iki tane trabzan yapmışım. Bu demektir ki 3 tane daha trabzan yapıp burayı tamamlıyorum. Şöyle ilmeği geçirdim ve tığımdan geçirerek burayı koparabilirsiniz ya da benim şimdi yapacağım gibi devam edebilirsiniz. Tabi devam edemiyoruz. Ben burayı alt kısım olarak hesaplamıştım. Burası üst kısım arkadaşlar. Şimdi burayı koparmam gerekiyor. Kol kısmını yaptığım için omuz kısmını orayı hesaba katmamıştım. Burayı yine iç tarafta sabitleyeceğim. O zaman hemen önce kol kısmına geçelim. Şimdi şurada yaptığım ayarlamanın aynısını burada da yapacağım. Ne şekilde yaptım bakın. Önce şöyle bir açıyorum. Alt motif gördüğünüz gibi en kısmı. Şöyle bir ayarlama yaptım. 2 tane motif arka kısım için. 1,5 buradan, 1,5 buradan aldım. Toplamda 3 motif ön ve 3 motif arka oldu. Yani 2 tane tam yarım yarım şeklinde böyle bir ayarlama yaptım. Şimdi şu kısma gelelim. Burada da şöyle ki bakın tam böyle motifleri ortalayarak şöyle şu başlangıç kısımlarını görüyorsunuz. Buradan ortalayarak şöyle koydum ve kol kesimi gibi düşünün, kol oyuntusu gibi düşünün. Buradan şöyle 2 parmak yer bıraktım. Buna göre hemen şöyle sayacağım. Şimdi bunu göz kararı yaptım ama bunu aynısı olması için sayarak yapacağım. Ya da şöyle de olabilir bakın. 1, 2, 3 tane pembe. 3. pembenin üstünden başlamışız. Bu şekilde de başlayabiliriz. Şöyle bir başlangıç ilmeği atalım. 1, 2, 3. pembe. Şöyle ilmeğimi geçirdim. 1, 2, 3 zincir attım. Hemen bir sağlamasını yapacağım. Doğru mu? Evet, aynı trabzan gördüğünüz gibi burada bitimi, burada da bitimi aynı şekilde. Şimdi buraya başlangıç zincirimizle birlikte 9 tane trabzan yapıyoruz. Dokuz tane trabzanımı yaptım. Niye 9 tane trabzan? Hemen onu da şöyle kısaca anlatayım. Bakın tekrar şöyle ayarlayacağım. Şimdi şu kısımda 2 parmak kol oyuntusu bıraktık. Burada da aynı şekilde şöyle bir görüntümüz oldu. Buradaki boşluğumuz bu kadar. Yani daha fazla trabzan yapacak olursak ya kol oyuntusundan azaltmamız gerekiyor ya da boyun boşluğundan azaltmamız gerekiyor. O yüzden bu şekilde
yapmaya karar verdim ben. Yani daha kalın olmasını isterseniz dediğim gibi ya kol oyuntusundan ya da yaka kısmından daraltmanız gerekecek. Şimdi burada 3 tane zincir çektim. Örgümü çevirdim. 1, 2, 3 tane trabzan saydım. Şöyle boşluktan bir sık iğne. Daha sonra yine 3 zincir, 3 trabzan saydım. Karşıya geçiyorum. Bakın batmıyorum. Karşıya geçiyorum. İlmeğimi aldım. Sık iğnemi yaptım. 3 zincir daha çektim. Burada şu ilk başlangıç zincirine batıyorum. Şu şekilde bakın. 3 zincir çektim. Bu modelde trabzanların düz olan yüzü hep aynı yöne baktığı için tam alternatif bir model. Şu anda ördüğüm kol kısmında, omuz kısmında ördüğüm model. Şimdi burada da bakın yine sabitlemek adına şu şekilde batıyorum. Son trabzanımı yaptıktan sonra zincirimi çektim. Tekrar geri döndüm. Yine 3 trabzan, pardon 3 zincirden sonra 3 trabzanın arasına batıyorum. Yine 3 trabzan sayıp araya batıyorum. Yine 3 zincir çekiyorum. 3 trabzan yani sonuncusu yine böyle zincire batıyorum. Kenar kısımları hep zincire batarak kenarda sabitleyerek devam edeceğim. Böyle çevirdiğimizde ise zaten modelimiz çıktı gördüğünüz gibi. Şuradaki yuvaların her birine 3'er tane trabzan yapıyorum. Burada 2 tane yapıyorum çünkü başlangıç zincirim var. Bu şekilde hemen diğer kola bakacağım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sıra örmüşüz burada. Burada da niye 11 sıra? Ördüğümüz yaşın aşağı yukarı beden genişliği, işte kol evine kadar olan yükseklik, kol evinden sonra olan yükseklik. Buradaki şunun boyunu düşünün arkadaşlar. Ekleme kısmını daha sonra yaptığımız için bunu şuraya kadar uzattım ben. 2'ye katlayıp ölçtüm. Kol evinden sonraki uzunluğu öreceğiz ve bunu 2'ye katlayacağız. Bu şekilde öreceğiz. 11 sıra boyunca ördükten sonra ekleme kısmını birlikte yapalım. Şimdi tamamladık bu kısmı. 10 sıra boyunca ördüm. 11. sırayı ekleme yaparken öreceğim. Şöyle yuvaları da hazırladım bakın. İlk zincirimi de çektim. İlk trabzanın yerine geçecek olan. Şimdi burayı nereye ekliyoruz? Bunu bakalım. Şimdi şu motif ikinci motifimiz. Burada şöyle bakın. Buradan 2 tane trabzan örmüşüm. Aynı şekilde buradan da 2 trabzan öreceğim. Yani şu kısma eklenecek. Bunun için buradan 2 sayacağız. Yani şundan 2 trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Toplamda 9 trabzan yapacağımız için şuradan eklemeye başlayacağız. Şimdi ilk zincirimi çektim ama yeniden çekmem gerekecek sanırım. 1, 2, 3 zincir çektim. İlk trabzanımın yerine şöyle geçirdim bakın. Daha sonra trabzanımı yaptım. İlmeğimi hafifçe uzatıyorum. Sıradaki trabzandan tığımı geçiriyorum. Ardından ilmeğimi geçiriyorum. Daha sonra tekrar bir trabzan daha yapıyorum. Aynı şekilde sıradaki trabzandan önce tığımı sonra ilmeğimi geçiriyorum. Diğer yuvaya geçtim. 3 tane de aynı şekilde burada aynı işlemi yapacağım. Ekleme işlemini gördüğünüz gibi kolayca halletmiş olacağız. Ama derseniz ki ben zorlanıyorum. Yine aynı şekilde bitirip trabzanla bitirip daha sonra iğneyle de ekleme işlemini yapabilirsiniz. O zaman
şöyle de bir durum var. Direkt sadece kol kısmını örersiniz. Önünü de arkasını da dikersiniz. O da rahat bir kullanım olur. Şöyle ki o zaman mesela saymaya gerek kalmaz. Göz kararı da yapılabilir. Evet, son trabzanımı da ekledim. Sıkıca 1-2 zincirden sonra ipimi kesiyorum. Evet, görüntümüz hemen şöyle toparlayalım. Evet, bu şekilde. Evet, alt kısımda da biraz ilerledim. Gördüğünüz gibi. Nasıl bir yol izledim? Düz yüzünden başladım. Trabzanlarımı alırken şöyle bir önden, bir arkadan alıyorum. Lastik formunu vermek için. Bir ön, bir arka, bu şekilde ilk sırayı tamamladıktan sonra üst kısma geçeceğiz. Niye burada açtım videomu? Başlangıcını yaptım. Burada ilk sırayı gösterip hemen ikinci sıraya nasıl geçtiğimi de göstermek istedim. Köşe kısımda yaptığım trabzanlara geldim şimdi. 2 ya da 3 tanesini örseniz yeterli olacaktır. Sanırım üçüncüyü de örmem gerekiyor. Evet, şu şekilde bakın. Şimdi 3 zincirimi çektim, geri döndüm. Ters yüzündeyim şimdi. Burada bana doğru duran trabzanları öne doğru durması için, yani bu şekilde öreceğim. Öne doğru duranları öne, arkaya doğru duranları arkaya doğru örüp bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağım. Eğer gerekirse bir sıra daha ya da ne kadar isterseniz crop tarzı kalsın, uzamasın isterseniz 3 sırada yeterli olacaktır. Bu şekilde sıra boyunca bir önden bir arkadan ilmeklerimi alarak örmeye devam edeceğim. Eğer gerekirse bir sıra daha öreceğim. Evet, görüntümüz bu şekilde. Düğme kullanılabilir. Eğer dilerseniz. Bu şekilde örelim. Bitmiş haliyle tamamlayalım. Evet, beyaz düğme kullandım gördüğünüz gibi. Alt kısımda da ilk ördüğüm, yani şununla aynı olan sıranın dışında 2 sıra daha ördükten sonra yeleğimiz tamamlandı gördüğünüz gibi. İster düğmeli ister düğmesiz tercih edebilirsiniz. Bu boyut aşağı yukarı 2 yaşa uyumlu oldu. Tabii ki bu ip seçiminde çok farklı olacaktır. Ama motiflerimiz gördüğünüz gibi ayarlanabilir boyutta. Bu yüzden istediğiniz boyda, ister yetişkin ister çocuk, istediğiniz şekilde ayarlayabileceğiniz güzel bir ürün olduğu düşüncesindeyim arkadaşlar. Umuyorum ki sizin de beğenerek kullanacağınız bir model oldu. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Yayınlanan videolarımızdan haberdar olmak içinse bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Videomuzun yorumlar kısmında desteklerinizi yine bekliyor olacağız arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.